Hiç mümkün müdür ki, nihayetsiz bir ilmin ve hadsiz bir kudretin sahibi olan şu âlemin Rabbi, emirlerine itaat eden kullarına cenneti vaad etsin, isyan edenleri ise cehennemiyle korkutsun ve bu vaat ve korkutmayı da bütün peygamberleri ve bütün kitapları ile yapsın da, daha sonra o vaad ettiği şeyleri yerine getirmeyip, haşa, cehlini ve aczini göstersin. Bu hiç mümkün müdür? Halbuki vaad ettiği şeyler, onun kudretine hiç ağır gelmez. Bilakis ona pek hafif ve pek kolaydır. Geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda iade etmek kadar kolaydır. Hem vaad ettiği şeyler öyle şeylerdir ki, bütün peygamberler tevatürle onlara haber vermiş ve bütün evliya icma ile onların vukuuna şehadet etmişlerdir. Hem Allah'ın vaadini yerine getirmemesi ve sözünden dönmesi onun izzetine zıttır ve zatına yakışmaz. Acaba hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak tekrar ve tekrar vaad ettiği ve kendisiyle korkuttuğu şeyleri getirmeyerek, haşa, hem kendi cehlini ve aczini göstersin, hem de peygamberlerini ve evliyasını yalancı çıkartsın? Hayır, asla olamaz. Şimdi şu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Acaba vaad edilen veya kendisiyle korkutulan bir şeyin yerine getirilmemesinin sebepleri neler olabilir? Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Cehalet. Eğer bir şeyi vaad eden, vaad ettiği şeyi nasıl yapacağını bilmiyorsa, yani söz verdiği şey hususunda cahil ise, vaad ettiği şey vukua gelmez. Demek cehalet, vaad edilen şeyin vukuuna mani olan bir sebeptir. 2. Acizlik. Eğer vaad eden kimse, vaad ettiği şeyi yapma hususunda aciz veya fakir ise, gücü ve zenginliği yetmiyorsa, vaad ettiği şey yine vukua gelmez. Demek, acizlik de vaad edilen şeyin ifa edilememesine bir sebeptir. 3. Yalancılık. Eğer vaad eden kişi yalancı ise, sözünü kolayca yiyebiliyorsa, bu sefer de vaat yerine gelmez. Demek yalancılık da vaad edilen şeyin yerine getirilmemesine bir sebeptir. O halde şöyle bir misal versek. Birisi bize dese ki, senin için muhteşem bir çiftlik kurup, hiç görmediğin ziyafetler hazırlayacağım. Bizim bu sözden şüphe edebilmemiz için, şunlardan birisinin olması gerekir. 1. Eğer bu vaadi yapan kişi, cahilse, yani bir çiftliğin nasıl kurulacağından habersiz ise, o kişinin bu vaadine şüpheyle bakılabilir. Yok, eğer o kişi bu hususta son derece mahir ve bilgili ise, bu sefer ikinci şıkka geçilir. 2. Eğer o kişi aciz ve fakir ise, yani bir çiftliği kurabilecek güce ve maddi imkâna sahip değilse, yine o kişinin vaadine şüpheyle bakılabilir. Yok, eğer o kişi son derece kuvvetli ve zengin ise, hatta
vaat ettiği çiftlikler gibi yüzlercesi göz önündeyse, artık bu cihetten şüphe edilemez. Bu cihette geçildiğinde, o zaman üçüncü şıkka bakılır. 3. Bu kişi sözünde sadık mıdır? Yalan söyler mi? Sözünden cayar mı? Eğer hiçbir yalanı gözükmemiş ve yalana asla tenezzül etmeyecek birisi ise, o zaman bu cihetten de şüphe edilemez. O zaman şöyle desek, bize çiftliği ve içindeki ziyafeti vaat eden kişi, eğer işinde son derece alim, kudret ve zenginlikte son derece yüksek, doğru söylemede ise son derece titiz olsa ve bir de bize kıymet verse ve kıymet verdiğini de hissettirse, artık onun sözünden şüphe edilebilir ve onun vaadine şüpheyle bakılabilir mi? Artık bundan sonra onun sözünden şüphe etmek, onu ya cehaletle, ya acizlik ve fakirlikle, ya da sözünde durmamak ve yalancılıkla ithamdır. Aynen bu misal gibi, Cenab-ı Hak da, mü'minlere cenneti ve kâfirlere cehennemi vaat etmiştir. Bu vaadi gerçekleştirmemek, Allahü Teala hakkında düşünülemez. Zira ifade ettiğimiz gibi, sözünü yerine getirmemek, ya cehaletten, ya acizlikten ya da yalan söylemektendir. Halbuki bütün bunlar, Cenab-ı Hakk'ın izzetine zıt, ilminin ihatasına münafi ve zatının doğruluğuna muhaliftir. Şimdi ey kâfir! Bilir misin ki, küfür ve inkârınla ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun? Kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını ve aldatıcı nefsini tasdik edip, hiçbir cihetle yalan ve sözden dönmek zatına yakışmayan bir zatı tekzip ediyorsun. Halbuki bu âlemdeki her şey, onun sıdkına şehadet ediyor ve onun nihayetsiz ilim ve kudretini ispat ediyor. İşte cehennemin o derece dehşetli olmasının bir sebebi de, insanın işlediği bu büyük cinayetlerdir. Zira insan, nihayetsiz küçüklüğü içinde, nihayetsiz büyük cinayetler işler. Ahireti inkar ederek, Allahü Teala'yı cehaletle, acizlikle ve yalancılıkla itham eder. Bu cinayeti sebebiyle de ebedi ve büyük cezaya elbette müstahak olur. Şimdi bu önemli ve son derece kuvvetli olan delili maddeleyerek toparlayalım. 1. Cenab-ı Hak müminlere cenneti ve kâfirlere de cehennemi vaat etmiştir. 2. Cenab-ı Hak bu vaadini bizlere peygamberleri ve kitapları aracılığıyla bildirmiştir. 3. Demek, ahireti getirmemek, bütün peygamberleri yalancı çıkarmak ve bütün kitapları tekzip etmek demektir. Elbette Allahü Teala o en sadık kullarını yalancı çıkarmaktan ve kendi kitaplarını tekzip etmekten son derece münezzeh ve mukaddestir. 4. Sözünden caymak ve vaadinden dönmek, ya cehalet, ya acizlik ya da yalancılık sebebiyledir. Madem Allahü Teala hakkında cehalet, acizlik ve yalan düşünülemez
Öyleyse ahiretin varlığı da inkar edilemez. 5. Demek ahiretin varlığını inkar edenler Cenab-ı Hakk'ı cehaletle, acizlikle ve yalancılıkla itham etmektedirler ki bu azim cinayetin cezası da elbette cehennem olacaktır.